Karşınızda Marzan. Buradaki kiralar daha uygun. Görüşürüz aşkım. Telefonumuz çalıyor. Saat 1'de de Saat 1'de de alarm alarm çalıyor. kurmazsın. Aynen. Bir yandan rüzgar nedeniyle de sallanıyor. Sağ salim gidelim. Peki biz bu biletin dönüşünü almasaydık yukarıda mı kalıyoruz? Bir anda bir rüzgar vuruyor. Evine dönmeyi başarabilecek mi? Hoş geldin Kova. Merhaba. Bugün neredeyiz Onur? Bugün Marzan'dayız. Ve hava -1 hissediliyor. Sizin için Berlin'e gelen turistlerin ya da Almanya'ya genel olarak gezen insanların asla bahsetmediği bir yerde beraber gezeceğiz. Burasının hem tarihi önemi var. Çok böyle turistik bir yer değil ama burada yaşamayı düşünüyorsanız kiralar da uygun olduğu için. Ama neden buradayız? Çünkü burası İstanbul'un, adası Berlin'in Bağcıları, Esenyurt'u gibi bir semt. Size burayı göstermek istedik. Birazcık da şeyleri var değil mi Onur? Böyle ön yargıları var insanların buraya. Evet. Hani o açıdan izleyin. Ben burada yaşar mıydım gibisinden. Hem de video boyunca size yorumluyor olacağız biraz burayı. Evet, Hadi siz de burada yaşar mıydınız diye yorumlarda yazabilirsiniz. Arkamızda gördüğünüz gibi S-Bahn Marzan'dayız. Videomuz başlıyor. Yine aylardan Kasım. Geldik. Aylardan Hissedilen Kasım. kaç? -1. Evden çıktığımızda hava 8 derece gösteriyordu. Hissedilen 0'dı dedik. Ama bu böyle bir nasıl şey olmaz ya. anasını 9 derece nasıl bir fark olabilir? Aynen öyle. Olsun, olsun. Alıştırma bunlar hep. Daha kötü günlere. İzlemeyen varsa Prag Eksi eksi 13 13 derece vlogumuz var mesela. Biz Allah. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu arada neredeyiz hemen? Tramvay durağının karşısında ya da metro durağının karşısında bir tane Eastgate diye böyle bir alışveriş merkezleri var. Bu da zaten bu bölgede olan, şurada da tiyatro var sanırım ya da sinema. Bu da zaten bu bölgedeki belki de tek merkezi büyük bina diyebiliriz. Bugün pazar olduğu için burası da kapalı ama genel olarak şöyle bir gezeceğiz. Çünkü burada güvenlik probleminden bahsediliyor. İnsanların daha işte işsiz olduğu, sosyoekonomik durumun daha kötü olduğu durum. AfD'nin bu bölgede çok oyu çıkıyor. Hatta birinci parti açık ara böyle. Bu şeyde hemen sınırdayız. Doğu tarafında Berlin'in Brandenburg eyaletine geçiyor buradan sonrasında. Hadi biraz keşfedelim ya. Sonbahar geldi Berlin'e. Hızlı bir kışa geçiş yapacağız muhtemelen. Size böyle etrafı gösterirken de ben önceden şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum size. Buradaki evler, şimdi yakından da göreceğiniz, gösterebiliriz. Uzun binalar, aynı bizim Tokyo evlerini andırıyor olabilir ama aslında aynı mantık olduğunu söylemek istiyorum. Plattenbau evleri olarak geçiyor. Yani daha çok kişinin yaşayabileceği ortak konaklamalar. Bunun sebebi de duvar yıkılmadan önce Berlin'de burası çalışan işçi sınıfı için modern ve uygun bir seçenekmiş. Tabii ki duvar yıkıldıktan sonra eski önemini kaybediyor ama demin Onur'un da dediği gibi şu an hala Berlin'in ortalamasına kıyasla buradaki kiralar daha uygun. Hani o sosyoekonomik olaylara değinmezsek böyle de size bir detay vermiş olalım. Arkanda Bürgeramt var bu arada. Yani adres kayıt işlemlerini yapabildiğimiz yer diyelim. Ayrıca arkadaşlar bu Plattenbau dediğimiz de bir yandan inşaat burada yapılmıyor. Ama... Aynen, yani hazırlanıyor fabrikalarda. Burada sadece birleştirme yapılıyor. Duvarların birleştirmesi yapılıyor. Bu sayede de komünist rejim diyeyim, DDR yani Demokratik Alman Cumhuriyeti. Onlar da çok hızlı bir şekilde aslında bu gördüğünüz evleri çok kısa sürede buralara inşa edebiliyorlardı. Çünkü bildiğiniz gibi komünist rejimde herkesin ev sahibi olma hakkı vardır. Bir de ayrıca hani kimsenin birbirinden farkı yok. Herkes aynı tarzda, aynı standartlarda, binalarda oturması üzerine de kurulu bir sistem aslında. Tabii, yani o yüzden hepsi birbirine benziyor. Yöneticilerin villaları da var. Ayrı o ama ayrı. Şimdi o ayrı. Çalışan işçi sınıfı için hep aynı. Yani biz de biliyoruz. Bizde de var yani. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Bizde saray var. Yani hani saray gibi evi olan insanlar da var falanlar. Fismanlar. En azından şu anki Almanya'da böyle bir şey yok. Evet, bakın arkadaşlar böyle bildiğiniz blok evlerden oluşuyor. Her evin altında da böyle dükkanlar var sırayla. Yani ufak tefek işlerinizi görebileceğiniz ya da restoranlar. Bakın şurada Çin restoranı var. Burada kuaför var. İşte kulak duyma şeyi. Buranın nüfusu biraz daha yine olduğu için, eski nüfus en azından daha yaşlı olduğu için burada bir duyma alet var mı diyeyim, ne diyeyim, ondan var.
Çok fena ya. Baksana şuraya bak. Nasıl bir havaya denk geldik. Catwalk. Almanya'da catwalk. Arkadaşlar bu arada size güzel bir haberim var. İkimiz de onlarla beraber 10 kilo verdik yaklaşık ama tahmin edin ne eksik, güzel hava. Soyunamıyoruz yani. Hatırlarsanız Budapeşte vlogda demiştik Budapeşte zayıflayıp gidelim diye. Onu da şuraya bırakırız. Tam istediğimiz kıvamlardayız. İnşallah biz de güzel bir havada güzel giyinme. Önümüzdeki yaz yolda yani. İnşallah tekrar almadan buralara gidebiliriz. İnşallah yani. Biz aslında buraya ev arama sürecinde geldik. Hatta hatırladığım kadarıyla 3-4 tane de ev bulmuştuk. Evet. O ben dönemde buraya görüşmeye geldim. Ev görüşmelerine geldim. bir tanesine de ben denk geldim. O tanesini dönemde sen. burada değildim. Evler de gayet güzeldi. Bizim oturduğumuz evler gibiydi aslında. Yine blok evlerdi. Bizim oturduğumuz ev de blok evlerden. Hazır bak gördüğünüz gibi şöyle bir bak istersen. Hemen aynı stil, balkon. Görüyorsun zaten mesela bak, balkon yapılmış. Oraya koyulmuş gibi duruyor. O duvarlar hepsi böyle hazır sanki şey diye duruyor. Enteresan bence buraya gelmeye istediğim zaman hani buradaki ev görüşmelerine katılmak istediğim zaman iş yerinde bana ilk sordukları soru emin misindi? Çünkü buranın bir güvenlik problemi olduğunu, özellikle akşamları çok rahat dolaşılamayacağını, rahatsız edilebileceğimizi hani yabancı göçmenler olarak diyeyim, rahatsız edilebileceğimizi söylemişlerdi ve cidden emin misin? Hani istiyorsan bak batı tarafında bak vesaire demişlerdi. O yüzden ilk başta biraz daha ön yargılıydık. Ama burada çok fazla boş ev vardı o süre zarfında da. Ben artık hani yeni gelen insanların da burada yaşamaya başlamasıyla biraz daha toplumun daha karışık bir şeye bürüneceğini düşünüyorum. Yani ileriki Neticesinde dönemde. Berlin'in içerisinde o kadar da kolay hem uygun hem de büyük ev bulmak şu an gerçekçi değil. Zor, imkansız. Aynı yani. şekilde batı tarafına gittiğin zaman da hani demografik olarak, sosyolojik olarak karışık yerler bulmak mümkün. Hani ben şunu eklemek isterim aslında bu doğrultuda. Ya kapının önüne ayakkabıyı bırakmıyorsan, balkonunda yasak olduğu halde işte mangal yapıyorsan, gece 12'de ses çıkarıyorsan Almanya'nın her yerinde İstenmez. istenmezsin ve entegrasyon problemi derler yani. İstemezler seni orada diyebilir Gel miyiz? yürüyelim hadi. Evet kesinlikle öyle. Bir de şöyle bir durum da var buralar içinde. Almanya'nın batısıyla alakalı da. Almanya'nın batısındaki evler daha Türkiye'deki gibi işte bir ev mesela 7 katlı 5 katlı evler. O kimin işte emekli olmuş bir çiftin mesela almış şeyi. Telefonumuz çalıyor. Saat 1'de de Saat 1'de de alarm alarm çalıyor. kurmazsın aynen. İşte ne yapmış? Almış mesela emekli parasıyla ev almış kendine. Daire almış. Adam da onu tek bir kişinin geçimi olduğu için onu da sana örnek veriyorum 500 euroya kiraya vermek istemiyor bugünün ekonomisinde. Ne yapıyor? Çok küçücük evleri 1000 euroya 1500 euroya kiraya vermeye çalışıyorlar. Ama buradaki yapılar daha böyle kalıp yapılar olduğu için ve çoğu da bu vakıf gibi dediğimiz derneklere ait. Yani daha önceden anlattığımız HOVG, DEVEGO gibi devletin büyük hani şirketin diyeyim ya da bir vakfın, bir derneğin böyle 10.000 tane dairesi olduğunu düşünün. Buralar öyle olduğu için burada daha böyle daha sosyolojik yapıyı düşünerek fiyatlandırıyorlar. O yüzden buradaki evler de ucuz. Ama zaten hepsi de aynı böyle gördüğünüz gibi şeyleri. Yani bir yandan da şey aslında şu an burada da Almanya'nın büyük bir kısmı işçi sınıfı burada daha yoğun oturuyor. Bizim gibi hani yeni göçmenler de tabii ki gelmeye başladı. Hani buraya ilk geldiğiniz zaman dehşet büyük paralar kazanmıyorsunuz çünkü değil mi Onur? Aynen. Dolayısıyla da hani insanlar buraya şey olarak diyor hani daha düşük gelirli ailelerin yaşadığı yer diyor yani. Bu detayı da eklemiş olalım. Ama zaten sokakta gördüğünüzde de yani buraya geldiğiniz zaman da evet gene kamerayla imtihanımız. Evet. Yes. Sokakta gördüğünüz zaman da aslında gezdiğiniz zaman da biz tren istasyonunda indiğimizde de insanlardan gördüğümüz onu fark ediyorsunuz aslında yani o gelir sınıfının düşüklüğünü hani insanların suratından, giydikleri kıyafetlerden, içtikleri sigaralardan belki, giydikleri ayakkabılardan fark ediyorsunuz Doğal zaten. olarak da buranın politik çerçevesi de daha farklı oluyor elbette. Tabii. Aynı Türkiye'deki gibi de yorumlayabiliriz bunu yani. Onlar da yabancı istemiyorlar ya da işte çok eskiden komünist rejimden gelen bir burada özellikle Brandenburg yani Berlin'in dışındaki eyalette daha bir şey var böyle hani bir kesim böyle hala hani solcu Linke partisine oy veren daha komünist daha şey bir kesim ve işte Amerikancı yapıyı istemiyorlar daha Rusya'ya yakın bir konumda buluyorlar kendilerini. Diğer tarafta daha komünist olmayan ama yaşadıkları bu hayatın suçunu da sorumlusunu da belki Almanya'nın birleşmesine belki yine kapitalizme ve işte göçmenlere yükleyip ama bunu da daha milliyetçi perspektiften ele alıp AfD'ye veriyorlar. Evet. Biraz
şey gibi hani geldiler bizim işimizi aldılar tarzında hani. Ama yani Türkiye'den gelen insanlar olarak dünyanın neresine gidersek gidelim bunlar çok da garip kaçmıyor bence. Bu videonun amacı da aslında biraz bunlardan bahsetmekti size. Çünkü Berlin'e özellikle ilk defa gelecek olan insanlarda ilk problem konut oluyor. Yani VG'de kalmak istemiyorsan, yurtta kalmak istemiyorsan öğrenciler öğrenciler için böyle bir olayımız size de not olsun. Bu ne böyle? Çamaşır makineleri eski. Ay bizim marka. Evet. Merdane. Baksana merdane şeyleri. Yani bizim birazcık daha zorla koyar kullanırmışız yani. Yani Bizim oraya sar. Şu an İzlemeyenleriniz varsa ev turu da vlog. Aynen öyle. buraya şuraya gelsin. Evet. Sallalım istiyorsan. Ben çok ısındım buna, bu fikre. Şimdiki durağımız neresi? Şimdiki durağımız burada da her yerde olduğu gibi Berlin'de, Weimar'da. Buranın da büyük bir ormanı var, bahçesi var. Gardens of the World diye geçiyor. Dünya bahçesi gibi. Özellikle bahar ayında çok güzel oluyor. Bakmayın şimdi muhtemelen yapraklar dökülmüştür, bir esprisi yoktur ama yine de gitmek istedik. Hazır çıkmışken biz de havalı. Bu bölgedeki de aslında tek böyle hani Yürüyüş gelmişken gidilecek yer. yapabileceğin, köpeğinle gezmeye çıkabileceğin, bisiklet sürebileceğin tarzda. Bahar zamanı çiçekler falan açıyor. Çok güzel oluyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Beni bırak, sen devam et. Görüşürüz aşkım. Ay arkadaşlar mahvolacağız. Evet şimdi biz vardık ama hava da iyice kötüleşti değil mi? Çok kötüleşti. O yüzden gördüğümüz kadarıyla da size göstereceğiz. Hani bahçelerde çok da çiçek böcek yok. Biz de dedik onun yerine yukarıya çıkalım. Burada ne Nereye var? çıkacağız? Teleferik var burada. Tabii. Şimdi hemen biniyoruz. Biletlerimizi aldık. Hemen bilgilerini verelim. Fiyat bilgilerini verelim. Aynen, Biz sadece- sadece teleferik gidiş gelişe kişi başı 7,5 euro Aynen. verdik. Eğer bahçeye girmeyle birlikte isteseydik, yani bahçeye de girmek isteseydik 12,90 verecektik kişi başı. Sadece bahçeye gelirseniz de 9 euro veriyorsunuz kişi başı. Yani aslında ikisini birlikte almak, hava güzelken gelirseniz iyi olur. Çünkü sadece teleferik yok burada. Hava güzelken burada roller coaster da var. Yani kendiniz sürüyorsunuz, dağın etrafında böyle geziyorsunuz. Videosunu buraya koyarız. Şimdilik biz sadece yukarıya çıkacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şu gördüğünüz yer bahsettiğimiz bahçe. Şuradan başlıyor. Böyle bu bölge boyunca işte Japon bahçesi şurası, İtalyan bahçesi burası, Los Angeles bahçesi burası. Biz şuradan bindik. Grünberlin diye bir şirket yönetiyor burayı. Şöyle de dağa doğru gidiyoruz. Bir yandan rüzgar nedeniyle de sallanıyor arkadaş. Sağ salim gidelim. Ondan sonra yukarıdan Gidelim, aktarırız. gelelim şey Çok yapalım. rüzgar var, Çok çok yağmurlu rüzgar. çünkü ve çok güzel bir görüntüsü var. Değer yani. Yeşil. Diyorum ki eve gidince bir vitamin falan bir şey içelim. Hasta olmazsak iyidir. Evet. Ama güzelmiş baksana. Çok keyifli. Marzan. Tabii bak O burada da bloklar müstakil orada. evler var. Burada da Gördün evet mü? bakın. Şurada da müstakil evler var. Bu arada Arkada da diyeceğim, bloklar var. Böyle Marzan müstakil ev falan böyle küçük görmeyin. Burada da bayağı evler Çok pahalı pahalı ya evler yani. işte. Müstakil olunca Çünkü pahalı. hala Berlin'e çok yakın. Hani sanki bu çok uzakmış gibi geliyor ama Berlin'e yani Alexanderplatz'a çok yakın olduğu için Berlin'e Yarım hiç- saatte şehir merkezindesiniz. Tabii. Maksimum 40 dakikada. Yani o yüzden. Peki biz bu biletin dönüşünü almasaydık yukarıda mı kalıyoruz? Gidiş dönüş satılıyor bilet. Ha, değil mi? Dedim öyle bir opsiyon var mı yani? Hani İnşallah almışızdır. İnşallah hala biz dönerken bu çalışabilir olur ve biz İnşallah. de aşağı ineriz yani. Çok sallanıyor. Zaten yol yok yani. Nasıl ineriz yoksa öbür türlü bilmiyorum. Ben yatar uyurum. Geldik. Kimse de bilmiyor ha. Biz miyiz lan yukarı Evet. çıkan? İki manyak. Aferin bize. Abi siz inmeyin. Bizi çıkartacaksınız. Biz inmeyeceğiz galiba zaten. Değil mi? İnmeyeceğiz mi? Upgang diyor. Çıkıp inmek işte. Bu mudur yani? Bir de iniyoruz mu? Geri mi dönüyoruz? Bu mu olay? Gideceğiz, geri döneceğiz aynen. Tamam Yani. inmiyoruz ama yani. İnmiyoruz. Niye inelim canım? İnecek ne var? Yo Şurası. bir adam bomboş geldi, bir böyle ufak gerginlik, tedirginlik yaşadım içimde. Hani şey derler, hani hava şartlarından kaynaklı sizi aşağı indiremiyoruz falan. Anksiyete perileri. Alman mühendislerinin yaptığı her şeye binerim abi. Gözüm kapalı. Vatandaşlık verim lan şey. Oradan devam ettik. Vallahi gidiyoruz ha. Ya bizi evde bırakır Bayağı mısınız? gidiyoruz. Bizim eve doğru. Bizi buraya... İnşallah dönebiliriz oraya çünkü o bayağı uzağa gidiyor. Nereye gidiyoruz acaba? Belki orada insek de direkt eve gitsek. Harbiden ha.
Bizi nerede indirdiğini bilseydik. Mahsur kaldık. Gerçekten keşke gidiş dönüş oradan alır. Ama sen gidiş dönüş de satıyorlar dedin. Evet. Hadi bakalım. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Heyecanımız da yüksek. Karşınızda Marzan. Bir anda bir rüzgar vuruyor. Birazdan aşağı ineceğiz. İniyoruz şu an. Size detayları aktaracağız. Bakalım bu bölümde Ece ve Onur evine dönmeyi başarabilecek mi? Sen bizi müsait bir yerde indir kaptan. Daha buradan geri döneceğiz. Evet. Ama bayağı bak buradan bu taraftan da girişi var. Yani biz bu taraftan girdik ama. Evet, burası da Hellersdorf diye Ha. geçiyor. Artık burada da Hellersdorf başlıyor. Bu arada bu koca park boyunca yollar da var. Yani manyaklık edip ben bütün parkı bisiklet yaparsın yani. Yani iyi bir sürücüysen. Giriciye. Direkt şimdi bilmiyoruz sanırım değil mi? Sanırım. Ya tepede çok kötü sallandık ya. Bir kere daha yapacağız. Tekrar biniyoruz. Hoppa. İnmemiz gerekiyordu bu arada. Aynen biletleri yine okuttuk ve bindik. Güzel, ıslanmadan en azından size burayı göstermiş olduk. Nisan ayında bir Marzan'da belki Hellersdorf patlatırız hani. Hellersdorf'a. Oralarda da evler var. O zaman da size bahçeyi gösteririz artık. Öbür taraftan bineriz. Siz bu semtte yaşar mıydınız Berlin'e gelseydiniz? Ya da burada Yorumlarda yaşayan var mı? Hani deneyimlerini paylaşırsa bizi izleyen diğer izleyicilere de yardımcı olmuş olur, bir fikir olur. O yüzden yorumlarda buluşalım. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Bay bay. Yine aylardan Kasım. Sende kaldı bir yanı. Dın 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 dın. Aydın.